I don't know. Mr. Wentworth just told me to come in here and say that there was trouble at the mill, that's all. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. İspanyol Engizisyonunu kimse beklemiyordu şeklinde bir söz duydunuz mu? Evet, Batı'da gündelik dile girecek kadar etkili bir vahşetten bahsedeceğim. İspanyol Engizisyonu, 12. ve 19. yüzyıllar arasında meydana gelen birkaç Engizisyondan sadece biriydi. Engizisyon kelimesi, hem Katolik Kilisesi hem de bazı Katolik hükümdarları tarafından sapkınlığı ortadan kaldırmak, bastırmak ve cezalandırmak için kullanılan mahkeme sistemini ifade eder. Engizisyon resmi olarak Papa 9. Gregory tarafından Papalık Engizisyonu olarak başladı. 1231'de kafirleri yargılamak ve onları cezalandırmak için bir mahkeme sistemi olarak kuruldu. Engizisyon sistemi eski Roma hukukuna dayanıyordu. Diğer mahkeme sistemlerinden farklıydı çünkü mahkeme yargılama sürecinde sanığın karşısında yer alırdı. İspanyol Engizisyonu, laik hükümdarlar, Kral II. Ferdinand ve Kraliçe Isabella tarafından Papa 9. Situs'un onayıyla kurulmuş olması bakımından benzersizdi. Monarşi Katolikti ve 15. yüzyılın sonlarında iki krallığı, Aragon ve Kastilya'yı tek bir ülke olarak birleştirmişti. Engizisyonun nedenleri arasında dini birlik oluşturma ve yerel siyasi otoriteleri ve aile ittifaklarını zayıflatma arzusu vardı. Para başka bir sebepti. Hükümet, sapkınlıktan suçlu bulunanların mallarına el koyarak gelir elde etti. Yahudiler pogrom olarak bilinen şiddetli saldırılara maruz kaldı ve gettolarda izole edildi. Birçoğu öldürüldü. Engizisyon resmi olarak 1478'de kuruldu ve birkaç yıl sonra Kral II. Ferdinand 1492'de Elhamra kararnamesini yayınladığında Yahudiler sürgün edildi. Birçok Yahudi Katolikliğe geçti. Bu din değiştirenlere İspanyolca domuz anlamına gelen marranos denirdi ve çok aşağılayıcı bir terimdi. Yahudiliği uygulamaya devam etmekle suçlanırlardı. Onlar da Engizisyon'un hedefi oldular. İspanya, 15. yüzyılın sonlarında çoğunlukla Müslüman Mağribilerin yaşadığı bir bölge olan Granada'yı fethetti. Müslümanlar, dini ve kültürel birlik adına 1502 yılında sürgün edilene kadar Yahudilerinkine benzer muhalefet ve zulüm gördüler. İspanyolca Mağribi anlamına gelen Moriskoslar, Katolikliğe geçen Müslümanlar, Yahudi din değiştirenlerle aynı nedenlerle hedef alındı. İspanya'dan ayrılmayı reddeden Yahudiler ve Müslümanlar kafir olarak adlandırılacak ve yakılarak öldürülecekti. 16. yüzyılın sonlarında, başta Lüterciler olmak üzere, cadılar, kafirler, masonlar da Engizisyon'un hedefi haline geldi. Sansürü seviyorlardı. İspanyol Engizisyonu aleyhine konuşanların başına neler geldiğini de tahmin edebilirsiniz. Artık istenmeyen insanlardan kurtuluyorlardı. Daha önce de belirtildiği gibi, mahkemelerde yargıçlar sanığı savcı gibi yargılardı. Sanığın bir avukat ya da herhangi bir yardım almadan ifade vermesi gerekiyordu. Eğer ifade vermeyi reddederse suçluluğunun kanıtı olarak kabul edilirdi. Akrabaları, suçlular ve diğer kafirler de dahil olmak üzere herkes ona karşı tanıklık edebilirdi ve suçlayanlarının kim olduğu kendisine söylenmezdi. Sanık genellikle onun adına tanıklık yapmazdı, çünkü onların da kafir olduklarından şüphelenebilirlerdi. Ayrıca kendisine yöneltilen suçlamalardan her zaman haberdar olmazdı. İki soruşturmacı, sekreterler ve diğer üyelerden oluşan Engizisyon ülkeyi dolaşırdı. Sorgulayıcılar neyin sapkın olduğunu açıklarlar ve cemaatleri herhangi bir suçu itiraf etmeye teşvik ederlerdi. İtiraf edenler, işkenceden ve aşırı cezadan kurtulurlardı. Engizisyon görevlileri sadece daha iyi eğitimli ve mukaddes kitapta daha bilgili değillerdi. Ayrıca kafa karıştırıcı veya yönlendirici yollarla nasıl sorgulayacakları konusunda özel olarak eğitilirlerdi. Çoğu zaman, sanık, sorgulayıcının sorularını yanıtlayacak ve masumiyetini kanıtlayacak kadar zeki değildi. Ancak soruşturmacının hala tatmin edici bir itirafa ihtiyacı vardı. Suçlanan sapkınlar, sonuç elde edilene kadar yıllarca hapse atılabilirdi. 1252'de Papa 4. Innocent, itiraf almak için işkenceye izin veren bir buyruk yayınlamıştı. 16. yüzyılda İspanyol Engizisyon görevlileri bu buyruktan yararlandı.
Bu görev genellikle yerel makamlara verildi. Ancak sorgulayıcıların kendileri de katıldı. Sanık işkence görürken itiraf ederse, itirafın sayılması için işkence görmeden tekrar itiraf etmesi gerekiyordu. İşkence yalnızca sapkınlığın kanıtını elde etmeye yönelik diğer tüm girişimler bitmişse kullanılmalıydı. İşkence yalnızca bir itiraf almak için kullanılıyordu ve suçluyu işlediği suçlardan dolayı cezalandırmak anlamına gelmiyordu. Bazı sanıklar açlıktan öldü, bazıları da büyük miktarlarda su veya başka sıvılar tüketmeye zorlandı veya vücutlarının bazı kısımlarına yanan kömürler bastırıldı. Strappado, Orta Çağ Engizisyonu ile başlayan bir işkence türüdür. Sanığın elleri arkasından bağlanır ve ip odanın tavanındaki bir makaraya bağlanırdı. Ardından kollarından sarkana kadar kaldırılırdı. Bu, omuzların yuvalarından çıkmasına neden olurdu. Bazen işkenceciler, sanığı yukarı ve aşağı çekerek ve ayaklarına ağırlık bağlayarak acıyı daha da arttırırdı. Başka bir yöntemde sanık elleri ve ayaklarından bağlanıp kademeli olarak eklemleri yerinden çıkana kadar çekilirdi. Devam ederse sanığın kolları ve bacakları kopardı. Çoğu zaman, başkalarına yapılan işkenceyi görmek, itiraf etmesini sağlamak için yeterliydi. Suçlanan kafirler bu tür işkenceler esnasında başka işkencelere de tutulurdu. Bunlar arasında ellerini, ayaklarını veya vücut deliklerini yakmak, sıkıştırmak ve kesmek vardı. Tüm işkencelere rağmen sanık itiraf etmezse, soruşturmacılar onu ömür boyu hapis cezasına çarptırabilirdi. Suçlarını kabul edenleri kazıkta yakılma gibi ölüm cezaları beklerdi. Bazı durumlarda, ölmeden önce suçlanan sapkınların kemikleri çıkarılırdı. İspanyol Engizisyonu, Meksika'da dahil olmak üzere Yeni Dünya'daki İspanyol kontrolündeki kolonilere yayıldı. İspanya'da Engizisyon, Kraliçe II. Isabel tarafından 1834'te kaldırıldı. İspanyol Engizisyonu insanlık tarihinde yaşanan vahşetlerden sadece birisi. Bazı diğer örneklerini öğrenmek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Lütfen bu tür videoların ön plana çıkması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve bilgi gerçeklere ulaşmanın tek yoludur.